Merhaba ve bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda bize yolladığınız kaynaklar üzerinden The Circle filmi var. Bu film hani hepimizin her gün içinde yaşadığı o büyük gerilimi alıp tam merkezine koyuyor. Yani bir yanda her şeyi bilme, her şeye anında ulaşma vaadi, diğer yanda ise sessiz sedasız eriyip giden mahremiyetimiz. Kaynakların da altını çizdiği gibi film aslında çok temel bir soruyu soruyor. Bu yeni, küresel ve her an bağlantıda olan dünya bize ne vaat ediyor ve karşılığında bizden tam olarak ne alıyor? Kesinlikle. Filmin en zekice tarafı da bu devasa konuyu M adında genç bir kadının kişisel hırsları ve korkuları üzerinden anlatması. Evet, evet. May'nin The Circle adlı o teknoloji devindeki yükselişini izlerken aslında sadece onun hikayesini değil, kendi dijital hayatlarımızın bir yansımasını görüyoruz. Teknoloji devlerinin bize sunduğu o daha iyi bir dünyanın parlak yüzünü ve o parlaklığın arkasında yatan karanlık bedelleri onun gözünden deneyimliyoruz. Bugün de filmin bu karmaşık mesajını katman katman açmaya çalışacağız birlikte. O zaman doğrudan Maie'nin hikayesiyle başlıyoruz. Çünkü her şey onunla başlıyor. Film açıldığında Maie'yi görüyoruz. Hani sıkıcı bir çağrı merkezi işinde kapana kısılmış, babasının MS hastalığının getirdiği çaresizlikle boğuşan, hayattan çok daha fazlasını isteyen biri. Yani sistemin vaatlerine en açık olduğu anda. Tam da o sırada arkadaşı Annie ona rüyalarının kapısını aralıyor. Teknoloji cenneti The Circle'da bir iş görüşmesi. Bu başlangıç çok kritik çünkü The Circle, Maie için sadece daha iyi bir iş veya daha yüksek bir maaş değil. Değil, evet. Tüm sorunlarına bir çözüm paketi gibi sunuluyor adeta. Babası için daha iyi sağlık hizmetleri, kendisi için daha parlak bir gelecek, ait olacağı bir topluluk. Sistem, insanları en temel arzuları ve en derin korkuları üzerinden kendine bağlıyor. Önce umut veriyor, sonra da o umudu bir borca dönüştürüyor aslında. İşe başladığında ilk başta yaptığı şey çok da yabancı değil, yine müşteri hizmetleri. Ama buradaki oyunun kuralları bambaşka. Mesele müşterinin sorununu çözmek değil, ondan %100 memnuniyet puanı almak. Kaynaklarda da belirtildiği gibi herkesin tek derdi kendi puanını yükseltmek. Gerçek insan etkileşimi yerini sayısal bir hedefe bırakıyor. Bu oyunlaştırma dediğimiz şeyin mükemmel ve bir o kadar da ürkütücü bir örneği. Aslında hepimizin bir şekilde yaşadığı bir durum. Sosyal medyadaki o beğeni sayısına takılmamız, iş yerindeki performans hedefini tutturma baskısı, hatta bir restorana giderken online puanına bakmamız. Film bu mekaniği alıp en uç noktasına taşıyor ve bizi kendi hayatımızdaki bu küçük oyunları sorgulamaya itiyor. Gerçek bir bağlantı mı arıyoruz, yoksa sadece yüksek bir skor mu? May'nin ilk görevi bu skor oyununu öğrenmek oluyor. Eğlence, sosyal hayat, sağlık, her şey tek bir kampüsün içinde. Şirket sana her türlü imkanı sunuyor ama karşılığında ruhunu, zamanını, enerjinin tamamını istiyor. Bunu en net şekilde onu işe alan arkadaşı Annie'nin tükenmişliğinde görüyoruz. Sürekli yorgun, sürekli kaygılı, yavaş yavaş kendi benliğini kaybeden birine dönüşüyor. Bu, May için bir nevi geleceğinin fragmanı gibi. Ve bu tekinsiz atmosfer, Meg'in hayatındaki o büyük kırılmaya zemin hazırlıyor. Kaynaklar Meg'in mahremiyetinden tamamen vazgeçmesine neden olan iki kilit olayın altını çiziyor. Birincisi çok duygusal bir yerden geliyor. Circle, babasının tüm sağlık masraflarını üstleniyor ve onu özel bir bakım programına dahil ediyor. Yani sistem, ailesini kurtaran bir kahramana dönüşüyor. İkincisi ise çok daha dramatik ve fiziksel. Bu boğucu sosyal hayattan bir anlığına kaçmak, yalnız kalmak için gizlice bir kano gezisine çıkıyor. Ama bir fırtınaya yakalanıp boğulma tehlikesi atlatıyor. Peki onu kim kurtarıyor? Yine The Circle. Aynen. Her yere yerleştirdikleri o minicik kameralar sayesinde onu anında tespit edip bir ekip yolluyorlar. İşte filmin kurduğu dahiyane tuzak tam da burası. Mahremiyetini tehdit eden, ondan sürekli ilgi ve katılım bekleyen, onu boğan sistem. Aynı anda hem ailesini hem de kendi canını kurtarıyor. Bu noktadan sonra May için mahremiyet korunması gereken değerli bir şey olmaktan çıkıp sırlarla dolu, tehlikeli ve verimsiz bir kavrama dönüşüyor. Ama bu biraz da bir kurban psikolojisi değil mi? Yani sistem onu kurtardı diye sistemin her dayattığını kabul etmek zorunda mı?
Birçok izleyici bu noktada May'e kızmış olabilir. Neden bu kadar kolay teslim oluyorsun diye. Çok aklı bir tepki. Ama filmin göstermeye çalıştığı şey de bu. Bu sistemler bizi mantıkla değil, duyguyla ikna ediyor. Minnettarlık, korku, güvenlik ihtiyacı. M, mantıksal bir karar vermiyor, duygusal bir teslimiyet yaşıyor. Ve bu teslimiyetin sonunda da şeffaf olmaya karar veriyor. Yani tüm hayatını 24 saat boyunca internetten canlı yayınlayan minik bir kamera takmaya. Artık sistemin sadece bir parçası değil, en popüler yüzü, bir nevi peygamberi haline geliyor. Ve bu şeffaflığı dünyayı daha iyi bir yer yapacağına inanarak büyük bir idealizmle kucaklıyor. Fakat bu idealizmin bedeli çok ağır oluyor. Beni ilk sarsan nokta ailesiyle yaşadığı kopuştu. Canlı yayın sırasında yanlışlıkla anne babasının özel bir anını, bir yatak odası konuşmasını milyonlarca kişiye izletiyor. O sahnede aslında ne kadar masum bir niyetle yola çıktığını ama teknolojinin bu niyeti nasıl alıp bir silaha dönüştürdüğünü görüyoruz. Kesinlikle ve o sadece ödediği ilk kişisel bedel, mahremiyetin sadece bireysel bir hak olmadığını, sevdiklerimizin alanına da saygı duymak anlamına geldiğini çok acı bir şekilde öğreniyor. Ama asıl trajik darbe, filmin ahlaki merkezini oluşturan olay, arkadaşının ölümüyle geliyor. Mahremiyetine çok düşkün, teknolojiden uzak duran bir arkadaşını, sırf sistemin herkesi saniyeler içinde bulma gücünü göstermek için bir canlı yayın şovunun parçası yapıyor. O sahneyi izlemek gerçekten çok rahatsız edici. Mae bu sadece bir oyun diye kendini rahatlatmaya çalışsa da milyonlarca takipçisi bu arkadaşının peşine düşüyor. Dronlar, kameralar, sokaktaki insanlar herkes onu arıyor. Ve arkadaşı bu dijital avdan, bu sanal linçten kaçmaya çalışırken panikle arabasıyla köprüden uçup ölüyor. Masumiyet orada tamamen bitiyor. Tam olarak öyle. %100 şeffaflık ideali somut bir şekilde bir insanın ölümüne neden oldu. İşte o an May için bir uyanış anı. Kendine ilk defa şu soruyu soruyor. Biz ne yapıyoruz? Gerçekten doğru olan bu mu? Ve bulduğu çözüm istifa edip gitmek değil, daha zekice bir şey yapıyor. Sistemin mantığını, sistemin yaratıcılarına karşı kullanmaya karar veriyor. Bu çok zekice bir hamle. Çünkü o ana kadar sırlar yalandır, mahremiyet hırsızlıktır gibi sloganlarla şeffaflığı kutsayan şirket yöneticilerinin, yani Eamon Bailey ve Tom Stanton'un aslında hiç de şeffaf olmadığını fark ediyor. Herkesi kameraların önüne terken kendileri kapalı kapılar ardında gizli toplantılar yapıyor, şifreli e-postalar atıyorlar. May de onların bu ikiyüzlülüğünü yine The Circle teknolojisini kullanarak ortaya çıkarıyor. Liderlerin gizli e-postalarını ve toplantı kayıtlarını tüm şirkete, yani milyonlarca insana ifşa ediyor. Onları kendi silahlarıyla, kendi sloganlarıyla vuruyor. Filmin finalinde de May'nin tüm çalışanları arkasına alarak karanlık bir toplantı salonundan çıkıp aydınlığa doğru yürüdüğünü görüyoruz. O sahne gerçekten çok güçlü, bir isyan anı gibi. Ama bu sadece May'nin kişisel intikamı değil mi? Kaynaklara göre film bu anı kullanarak bize yeni medya ve küreselleşme hakkında çok daha büyük bir şey söylüyor. İstersen biraz da bu meselenin olumlu ve olumsuz yanlarına bakalım. Film bize ne anlatıyor? Elbette. O final sahnesi bizi May'nin kişisel hikayesinden alıp filmin ana tezine taşıyor. Bu teknolojinin olumlu yanlarını en net Tom Hanks'in canlandırdığı kurucu Eamon Bailey'nin o karizmatik konuşmalarında görüyoruz. İki çok güçlü örnek veriyor. Birincisi sörf hikayesi. Eskiden sörf yapmak için sahile gittiğinde dalgaların durumunu bilmenin bir şans oyunu olduğunu anlatıyor. Ama şimdi, diyor, Circle'ın dünyanın her yerine yerleştirdiği kameralar sayesinde anında canlı olarak her yerdeki dalgaları görebiliyoruz. Bu, yeni teknolojinin getirdiği o baş döndürücü hızı, bilgiye anında erişimi ve coğrafi sınırların anlamsızlaşmasını simgeliyor. Uzaklar artık parmaklarımızın ucunda. Bilgiye ulaşmak için çaba harcamamıza gerek yok. Aynen ve bu insanları cezbeden inanılmaz bir güç. İkinci örnek ise daha da duygusal ve manipülatif. Tekerlekli sandalyeye bağlı felçli oğlundan bahsediyor. İnternetin ve paylaşılan deneyimlerin ona nasıl bir özgürlük sunduğunu anlatıyor.
Oğlu fiziksel olarak asla gidemeyeceği bir dağa oraya tırmanan ve bunu canlı yayınlayan insanların kameraları sayesinde tırmanabiliyor. O deneyimi onların gözünden yaşayabiliyor. Bu da küresel bir topluluk olmanın, empati kurmanın ve fiziksel engelleri aşmanın gücünü gösteriyor. Bu argümanlara karşı çıkmak çok zor. Gerçekten de öyle. Bunlar madalyonun parlak yüzü. Daha bağlantılı, daha bilgili, hatta daha empatik bir dünya vaadi. Ama filmin asıl derdi bu parlak yüz değil. Asıl odaklandığı yer madalyonun karanlık yüzü. Mahremiyetin yok oluşu. Film, Eamon Bailey'nin ağzından sürekli o kilit soruyu soruyor. Suçun olmadığı, yolsuzluğun bittiği, herkesin birbirine karşı dürüst olduğu mükemmel bir toplum için hepimizin tamamen şeffaf olması gerekmez mi? Ve bu sorunun ne kadar tehlikeli olabileceğini May'nin yaşadıkları üzerinden bize çok net gösteriyor. Bu mükemmel toplum ideali onun ailesiyle ilişkisini mahvediyor, bir arkadaşının ölümüne sebep oluyor. Yani film mutlak şeffaflığın toplumsal bir ütopya değil, bireysel bir cehennem olabileceğini iddia ediyor. Burada en can alıcı noktalardan biri, kaynaklarda da vurgulanan o korkunç güç dengesizliği. Sıradan insanlar, yani bizler, hayatlarımızı sosyal medyada, çeşitli uygulamalarda gönüllü olarak paylaşarak giderek daha şeffaf hale geliyoruz. Ama gücü elinde tutanlar, filmdeki Circle yöneticileri ya da günümüzdeki teknoloji devleri bu şeffaflığı tam tersi şekilde kendi mahremiyetlerini korumak için bir kalkan olarak kullanıyorlar. Bizim hayatlarımız açık bir kitapken onlarınki kapalı bir kasa. Kesinlikle. Bu bir nevi tek yönlü ayna. Onlar bizi her an görebiliyor ama biz onları göremiyoruz. Daha da kötüsü, bizim gönüllü olarak onlara verdiğimiz bu verileri bir güç kaynağına, hatta bir silaha dönüştürüyorlar. Bu silahın en basit ve en masum görünen kullanımı, toplumu sürekli tüketime yönelten ve kendilerini daha da zenginleştiren hedefli reklamlar. Paylaştığımız her fotoğraf, her beğeni, her konum bilgisi onlara daha fazla para kazandıran bir mermiye dönüşüyor. Ama film bunun çok daha ileri gidebileceğini, politik manipülasyona, sosyal kontrole ve hatta ölüme yol açabileceğini gösteriyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde, yani o parlak vaatleri ve karanlık alt metni bir araya getirdiğimizde, filmin bize son sözü ne oluyor? Ne teknolojiye tamamen düşman ne de onu körü körüne kucaklıyor gibi duruyor. Kaynakların da vardığı ortak sonuca göre filmin nihai mesajı bir denge çağrısı. O umut dolu final sahnesi, yani topluluğun hep birlikte karanlıktan aydınlığa yürümesi, aslında her şey kötü, fişi çekelim demek yerine bu sistemi daha adil, daha sağlıklı bir hale getirebiliriz demeye çalışıyor. Şeffaflık ve mahremiyet arasında bir denge kurmanın mümkün olduğunu ima ediyor. Fakat kaynaklarda altı çizilen çok önemli bir eleştiri de var. Film sorunu çok iyi teşhis ediyor ama bir reçete sunmuyor. Güç dengesizliğini, mahremiyetin erozyonunu, dijital linci harika bir şekilde resmediyor ama o dengeye nasıl ulaşacağımızı bize söylemiyor, bir yol haritası çizmiyor, sadece o kapıyı açıp bir umut var diyerek bizi öylece bırakıyor. Belki de filmin en güçlü yanı bu. Cevap vermeyerek topu bize, yani izleyiciye atıyor. Ve bu da sizi, dinleyicimizi düşünmeye sevk edecek o son soruyla baş başa bırakıyor. Film nasıl sorusunun cevabını vermiyorsa, kendi dijital hayatlarımızda bu dengeyi bir nasıl kurabiliriz? Hangi bilgiyi paylaşmanın değerli, hangisinin özel olduğuna karar verirken o çizgiyi tam olarak nereye çekiyoruz? Ve daha da önemlisi, bir toplum olarak filmin işaret ettiği o daha sağlıklı, daha adil sistemi inşa etmek için ilk adımı nereden atmalıyız? Belki de cevap M'nin yaptığı gibi sistemi yine sistemin kendi araçlarıyla sorgulamaktan geçiyordur.